Merhaba. Bu videoda elimde görmüş olduğunuz modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Modelim 4 ilmek katları ve 8 sıra tekrardan oluşuyor. Arkası bu şekilde. Her şeyde kullanabileceğiniz güzel bir model. Hazırsanız başlayalım. Elimde orta kalınlıkta bir ip ve 4 numaralı kalınlığında şiş var. Modelimi 3 motif şeklinde öreceğim. Bu yüzden 4 4 4 12 tane model için ilmek attım. 2 tane kenar ilmeği attım ve modelin tamamlanması için de ekstra 3 ilmek attım. Bu ekstra 3 ilmeği motifinizin sayısına karar verdikten sonra ilmek sayınıza ekleyebilirsiniz. Örneğin 40 ilmekle yapacaksanız 40 artı 3, 43 ilmekle örebilirsiniz. Ya da 80 ilmekle örecekseniz 80 artı 3 şeklinde motifinizin sonuna 3 tane eklerseniz örgünüzün tamamlanması için faydalı olacaktır. Örneğimi kurmaya başlıyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi öreceğim sıra hazırlık sırası. Bu sıra modele dahil değil. Sadece örgünün en başında bir kere yapacağımız bir işlem. İlk sıra hazırlık zemin sırası. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Bir tane kaydırıyorum. Örmeden aldım. Burada ipimin bana bakan tarafta olmasına dikkat ediyorum. İlk motifim tamamlandı. İkinciye geçiyorum. Bir 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Sıradakini kaydırıyorum. Yine ipimin bana bakan tarafta olmasına dikkat ediyorum. İkinci motifim de tamamlandı. Üçüncüye geçiyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Sıradaki ilmeği kaydırıyorum. Üçüncü motifim de tamamlandı. Şimdi ekstra ilmeklerimi öreceğim. Üçünü de ters örüyorum. 1 2 3 Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Burada dikkat etmenizi istediğim husus şu. Örmeden kaydırdığımız ilmeklerin önünde ipler oluştu. Gördüğünüz üzere 1 2 3 Bu iplerle dördüncü sırada işlem yapacağız. O yüzden dikkatinizi çekmek istedim. Örgümün arka yüzündeyim ve şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimin birinci sırası arka yüzden başlıyor. İlk ilmeğim kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum ve modelimin birinci sırasını tamamladım. İkinci sırada ön yüzdeyim. Burada da kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve geri kalan tüm ilmekleri düz örüyorum. Tamamını düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sırada arka yüzdeyim. Burada da ilk ilmeğim kenar ilmeği örmeden alıyorum ve geri kalan tüm ilmekleri ters örüyorum.
Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Ve 3. sıramı da tamamladım. 4. sırada ön yüzdeyim. Burada artık modelimi oluşturmaya başlıyorum. İlk ilmeğim kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi kaydırıyorum. Bunu örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpimin bana bakan tarafta olmasına dikkat ediyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de ters öreceğim. Ancak burada ters örmeden önce zemin sırasında size göstermiş olduğum kaydırdığımız ilmeğin önündeki ipi sağ şişimizde alıp sol şişimize takıyorum. Ve ikisini birlikte ters örüyorum. İlk motifim tamamlandı. İkinciye geçiyorum. Birinci ilmek ters. İkinciyi kaydırıyorum. Üçüncü ters. Dördüncü ilmeği ters öreceğim ama yine zemin sırasında kaydırdığımız ilmeğin önündeki ipi alıyoruz ve sol şişimize takıyoruz. Sonra bu iki ilmeği birlikte örüyoruz. İkinci motifim de tamamlandı. Üçüncüye geçiyorum. Bir tane ters, bir tane kaydırıyorum. Sıradakini ters örüyorum. Yine bu dördüncü ilmeğimiz oluyor. Bunu ters örmeden önce zemin sırasındaki kaydırdığım ilmeğin önündeki ipi alıyorum. Bakın. Sol şişe takıyorum. Ve ikisini birlikte ters örüyorum. Üçüncü motifim de tamamlandı. Ekstra 3 ilmeğe geldim. Bunları bir ters, bir kaydırma, bir ters şeklinde örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Burada yine kaydırdığımız ilmeklerin önünde ipler oluştu. Gördüğünüz üzere. Bu iplerle de 8. sırada işlem yapacağız. Yine aynı şekilde 8. sırada işlemimizi yapacağız. 5. sıradayız. 5. sırada modelimin arka yüzündeyim. Burada tüm ilmekleri ters örüyorum. İlk ilmeğim kenar ilmeği örmeden aldım. Geri kalan tüm ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum ve 5. sıramı tamamlamış oldum. 6. sırada modelimin ön yüzündeyim. Burada da tüm ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve geri kalan tüm ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 6. sıram tamamlandı. 7. sıradayım. 7. sırada arka yüzdeyim. Burada da tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İlk ilmeğim kenar ilmeği örmeden alıyorum. Geri kalan tüm ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum ve 7. sıramı tamamlıyorum. Sekizinci sırada ön yüzdeyim. İlk ilmeğim kenar ilmeği olduğu için örmeden alıyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir tane ters. Sıradaki ilmeği de ters öreceğim ama önce 4. sırada kaydırdığımız ilmeğin önündeki ip vardı. Bu ipi sol şişime takıyorum.
ve sıradaki ilmekle birlikte ters örüyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir sonrakini kaydırıyorum. Kaydırırken ipimin bana bakmasına dikkat ediyorum. İlk motifim tamamlandı. İkinciye geçiyorum. Bir tane ters örüyorum. Sıradaki ilmeği de ters öreceğim. Ama dördüncü sırada kaydırdığımız ilmeğin önündeki ipi alıyorum ve sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki ilmekle birlikte ikisini ters örüyorum. Sıradakini ters örüyorum. Bir tane örmeden kaydırıyorum. İkinci motifim de tamamlandı. Üçüncüye geçiyorum. Bir tane ters örüyorum. Sıradakini ters öreceğim ama önce dördüncü sırada kaydırdığım ilmeğin önündeki ipi alıyorum ve şişime takıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Sonrakini kaydırıyorum. Üçüncü motifim de tamamlandı. Şimdi ekstra ilmeklerdeyim. Bir tane ters örüyorum. Burada da yine hizasında kaydırma yaptığım için dördüncü ilmekte kaydırdığım ilmeğin önündeki ipi alıyorum, şişime takıyorum ve ikisini birlikte ters örüyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde modelim kurulmuş oluyor. Aynı tekrarları yaparak birinci sıradan başlarsanız modeli ilerletebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.